1930 yılında polisin bir ihbar sonucu kaçak kazı yapıldığı Vunos'ta ihbarı üzerine burada bir takım eserler ele geçirildi. Ve ele geçirilen eserler müze müdürlüğüne teslim edildi. Orada Adikaios isimli Rum arkeolog bu eserlere baktığı zaman diğer bronz çağı veya diğer adıyla Tunç çağı yerleşkelerinden çok farklı bir seramik tekniğinin uygulandığını fark etti ve heyecanlanarak küçük bir bütçeyle burada çalışmalar yaptı. Ve ilk yaptığı çalışmalarda kazdıkça gerçekten tahmin ettiği gibi çok farklı bir kültürün burada yaşadığını gördü. Ardından 1932 yılında ünlü Fransız arkeolog Scheffer buraya gelerek büyük kazılar gerçekleştirdi. O da birçok eser ele geçirdi. Bu eserlerin yarısı Fransa'ya, yarısı da Kıbrıs'ta kaldı. Bunun ardından Avustralyalı arkeolog Stewart eşiyle birlikte burada kazıya devam ettiler. Onlar da bir takım eserler ele geçirdiler ve bir kısmı Avustralya'ya, bir kısmı Güney Kıbrıs'taki Rum Arkeoloji Müzesi'ne bırakıldı. Baktığımız zaman Vunos uzun yıllar içerisinde unutuldu. Neredeyse adı anılmaz oldu ve kayıtlardan neredeyse silindi. Ve bizler Kıbrıs'tan kaçırılan eserlerin tekrar yeniden ülkemize kazandırılması adına en azından replikalarının yani kopyalarının yapılarak halkın bilinçlendirilmesi ve bu değerlerin korunması için bir proje çerçevesinde Çatalköy Belediyesi'ne başvurduk. Belediye başkanı yaptığımız görüşmede çok heyecanlandı ve hemen derhal bu projeyi başlatalım dedi. Bu proje 3 yıl önce Rauf Ersanam ve Celal Demirel tarafından bize geldi. İlk başta gerçek anlamda söylemem gerekirse ben de algılayamamıştım. Birkaç kez görüştükten sonra yavaş yavaş ne yapmak istediklerini algıladım. Ve belediye meclisine götürerek bu projeye hayat buldurmak için karar ürettik. Daha sonra bu proje gelişmeye başladı. 3 yıldır devam ediyor ve uluslararası bir alanda devam ediyor. Ve uluslararası alanda olması zaten nitelik ve nicelik olarak çok büyük noktalara gelmiş durumda şu anda projenin. Hatta proje diyorum aslında proje de değil, yaşayan bir gerçek olmaya başladı Vunos. Burada düzenlediğimiz 3. sempozyumda 10 ülkeden 74 sanatçı toplam yani ülkemiz de dahil olmak üzere toplam 74 sanatçı katılmıştır. Bunlar arasında Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna, Litvanya, Letonya, İtalya, Mısır, İran gibi ülkeler bulunmaktadır. Ve her yıl uluslararası anlamda birçok ünlü sanatçı tarafından sempozyuma katılım yönünde talepler gelmektedir. Giovanna Freni, and I have a PhD in archaeological metals. I studied the Copper Age in North America of the Lake Superior region as my undergraduate, and then moved to England for my PhD in metalsmithing in the Bronze Age. And for that I made all my own bronze tools and recreated objects from the Bronze Age to figure out how things were done then. The project started with people recreating the pottery of the effigies and the pottery of Venus, and Rauf wanted somebody who could also do metalworking, bronze casting, smelting, and recreating the original metals also of Venus. Because there are so many great things they found at excavations and took to other countries in their museums. So all these beautiful archaeological finds we have here
are not in this country anymore. Açılan mezarlar var. Bu mezarlardan alınıp yurt dışına götürülen eserler var. Bunları belki de ülkemize geri kazandırmak için yapacağımız girişimler olacak. Buradan götürülmüş eserleri tekrar var etmek ve tekrar bir müze açmak. Yani buradan bunlar belki orijinalleri olmayacak ama biz şu mesajı vermeye çalışırız. Vonus'un eserlerini çalmış olabilirsiniz, almış da olabilirsiniz ama Vonus da burada var olmaya devam ediyor. Toprağı da burada, insanı da burada. Onun için biz üretmeye bu şekilde de devam ediyoruz. Çünkü ülkemizdeki var olan birçok yer altındaki tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılması, insanlıkla buluşturulması çok önemlidir. It's difficult to imagine a world without electricity, without computers, cars, money. There was no money. If you needed something, you couldn't go to the store and buy it. You had to make it. You had to grow your own food. You had to make your own food from scratch, all your own tools. It was a different type of life, and it's important for people to understand how people lived in the past and what they valued. I believe the purpose is to show the people how the primitive people, ancient Cypriots actually, used to do ceramics, how they painted them, how they fired them, and slowly they advanced into bringing people doing bronze. This year we're trying glass as well. And I believe it's a good opportunity especially for the young people to learn the culture, because this is a part of the ancient Cyprus. To prepare for this event, I brought some tools with me as I was asked to show bronze casting and ore smelting here in this event. So I brought some tools I could fit into my suitcase and some raw materials. We're trying we made a furnace from scratch. We're trying to make glass from scratch, and so the last week we were experimenting, trying to find the melting point of the glass. When we succeed that, we can start doing maybe some pendants and some beads. But until now, today, I think we will have a good result, hopefully. And hopefully we can do some of the small things this year. It's a lot of work. It's very intense work casting bronze, very hot. But there's a medieval author who wrote this long thing about how this is not work for old men, for the infirm. It's long work, it's dirty work, it's sweaty, hot, miserable. You have to be focused on it every minute. And after a page and a half complaining about how miserable metalsmithing is, he ends with saying, but it's utterly delightful. Hedefimizin ne olduğuna gelince şunu söyleyebiliriz. Buranın ileride dünyanın her tarafından ülkemizi ziyaret eden turistlerin gelebileceği, 365 gün ziyaret edebileceği, halkımızın, öğrencilerimizin, herkesin ziyaret edebileceği bir açık hava müzesi haline dönüştürülmesi en büyük dileğimizdir. Ve umarım ilgili devlet kurumları da bu yapılan projenin nedenli önemli olduğunu zaten destekleriyle bize göstermişlerdir. Anıtlar Yüksek Kurulu'na ve Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü'ne çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bize bu alanın kullanımında çok büyük katkıları olmuştur. Ve bir sonraki adımda projelendirilerek kalıcı halde bir açık hava müzesi, bir arkeopark haline dönüştürülmesi sonucu sanırım esas hedefe ulaşılmış olacaktır. Her fikre açız ve her fikri de hemen hemen değerlendiriyoruz. Ve önümüzdeki yıllar bunu zaten net göreceksiniz. Önümüzdeki yıl içinde öyle var. Çok değerli, yetenekli gençlerimiz var ki biz burada onlara görev veriyoruz. Onların başka sanatsal yanlarını fark ettiğimiz zaman onların gelişmesi için de bu projenin içinde yer almasını sağlıyoruz ki bunu açıklamayayım şu anda. Gelecekte çok büyük bir sürprizimiz var bu konuda. Öyle bir gençliğimizle ilgili herkesin şaşıracağı bir
gelişme olacak o. Biz Çatalköy Belediyesi olarak hedef koymuş olduğumuz işte bu farkındalığı yaratmak, VUNOS'un önemini kamuoyuyla paylaşmak. Biz şu anda bunları yapıyoruz. Görüyorsunuz ki ilgi had safhada. Uluslararası sanatçılarla da ilgi, hem yerel sanatçılarımızdan çok ilgi, hem de uluslararası sanatçılardan da ilgi var. Uluslararası platformla da bu işle ilgili bir kamuoyu oluştu. Hem Güney'den hem Avrupa'dan hem dünyanın çeşitli ülkelerinden, Amerika'dan da gördüğünüz gibi sanatçı arkadaşlar burada büyük bir heyecanla bu tarihi eserleri birebir üretiyorlar. Gerçekten bizim için çok önemli bir projedir. İnşallah önümüzdeki yıl bundan daha başarılı bir sempozyum gerçekleştiririz. Ve her yıl üzerine koyarak burada işte o hedeflediğimiz arkeolojik köyü hayata geçiririz diye düşünüyorum.